Belki de bu kanal uzak gelecekteki oğluma bıraktığım babasıdır. Bir anda bir fikir bulmuş gibi her şeyi o kan isteyenler yarattı dedi Nabokov. Hiçbir şey anlamamıştım kurduğu cümleyle. Heyecanla anlatmaya başladı. Babadan oğula geçen tek bir kana ait olmasını istemediler gücün. Etrafına bir bak. Artık krallar, imparatorlar yok. Monarşi devrildi. Onları savunmuyorum. Neredeyse hepsi gücü avuçlarında hissettiklerinde zulmettiler herkese, her zaman. Benim bahsettiğim başka bir şey. Tek bir kanı, tek bir aileyi kontrol altına almanın zor olduğunu anladılar. Kendi ailelerini yarattılar böylece. Seçimlere kendi adaylarını sokabilmek için. Devletleri tekellerinden kurtarıp kendi tekelleri altına almak istediler. O kadar karışık ve çarçabuk anlatmıştı ki her şeyi, aklım daha da çorba olmuştu. Dediklerinden bir şey anlamıyorum Nabokov dediğimde, pasta yiyen kralı kandırmak zordur, ekmek bulamayan insanı ise çocuk oyuncağı dedi. Koca bir karamsarlık denizinde boğulduğumu hissettim söyledikleriyle. Her şeyin bu kadar ümitsiz olmadığını inanarak konuştum. Ama herkes seçimlere aday olabilir. Ya kazanan o bahsettiğin karanlık aileden olmazsa? Şimdi parıldadı gözleri. Huzur dolu bir nefes verdim. Ümidi bulmuştum nihayet. Sadece onlar işte yıldızlar gibi parlayacaklar göklerde. Sıkı sıkıya sarıldıkları halklarıyla tek bir yürek olmayı başaracaklar dedi. Işık kaybolup da hüzün çöktüğünde yine yüzüne, ta ki karanlığın o parlayan yıldızı yutacağı güne kadar dedi. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu da vurgulayarak. Kendimi o kadar tekinsiz ve yalnız hissetmiştim ki o an. Ne yapacağız peki diye sordum. Sadece içinde bulunduğumuz durumu değil, tüm zamanları kastederek. Hayatta kalmaya çalışacağız Sabri. Binlerce yıldır bunu başarıyoruz bir şekilde dedi Nabokov. Gün ağarmaya başladığında salonun içine dolan güneşin içimi ısıtmasına izin vererek söyledim son sözümü. Ben hayatta kalmak değil, umutta kalmak istiyorum. Aslında 18. 19. ve 20. yüzyılların içinde üç büyük kırılma yaşadık. Bunlardan birisi Fransız ihtilali ile beraber monarşinin yıkılması, ikincisi sanayi devrimi ve dünya savaşları ve akabinde sistemin kurulması, üçüncüsü ise 11 Eylül saldırıları. Bu saldırılardan sonra yeni bir düzene geçtik. Dinler arası nefretlerin, kışkırtmaların körüklenmesi dışında aynı zamanda bir korku atmosferi içinde herkesin kontrol altına alındığı bir gözetim toplumları yaratıldı. Herkesin denetlendiği yeni bir düzen. Peki bunların hepsi nasıl oldu biliyor musunuz? Ordo ab kaho, yani kaostan kurulan düzen demek. Kaos olduğu için düzen gelir. Düzen olduğu için kaosa sürüklenir. Aslında ikisi de bir döngü içindedir. Kitabı okuyanlar sıklıkla soruyordu bu ordo ab kaho ne demek diye ve bir şey daha soruyorlardı. Kuyruğunu yutan yılan simgesi ne demekti? Evet, hikayede Fransa'da Sabri Antonio ile karşılaşır. Gangsterdir Antonio ve ilk gördüğü şey de bileğindeki bu kuyruğunu yutan yılan dövmesi olur. Bu sembolün adı Ouroboros. Ouroboros aynı zamanda Ordo ab kahoyla, yani kaostan kurulan düzenle de eşdeğer bir anlatıma sahip. Ordo ab kahoyla başlıyor aslında bu Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet seri kitapları. Birinci Kıyamet'in başı. Sabri 1910 yılları İstanbul'un arka karanlık izbe sokakları içinde güvercin kanıyla duvara yazılmış Ordo ab kaho cümlesini görür. Hikaye böyle başlar. Yani bu yazı aslında bir metafordur. Hikayenin bir kaosa sürükleneceğini ve sonrasında yeni bir düzenin kurulacağını anlatır başında. Cümle bunu saklar içinde. Barışın sembolü olan güvercin öldürülmüştür. Yani barış son bulacaktır. Şimdi kıyamet zamanıdır. Birazdan bu metafor, sembol konusuna gireceğiz ve bu Ouroboros ne demektir tam olarak bunu anlamaya çalışacağız. Mesela şimdi de yeni bir kaosun eşindeyiz. Yani içinde bulunduğumuz dönem aslında kaosun oluşmaya başladığı dönem. Yani özellikle 2001 ve 2008, 2007-2008 küresel çaptaki büyük ekonomik krizlerin yarattığı çatlaklar pandemiyle birlikte daha da hızlanıp geri dönülemez bir eşiğe getirdi herkesi. Sistemi de aynı şekilde. Ve yine düşünüyorum bu kaosun ardından yeni bir düzen kurulacak. Umarım
bu kurulan düzen bizi gelecekte bir distopyaya götürmez. Umarım hepimizi gerçek mutluluğa ulaştıracak bir ütopyaya varırız sonunda. Ben umutluyum. Niye biliyor musunuz? Çünkü farkındayız artık. Çünkü her geçen gün daha çok insan farkına varıyor. Evet, şimdi döndüğümüzde yani bu kitapla ilgili işte bu Ordo ab Kaho ve Ouroboros, kuyruğunu yutan yılan sembolünü okurlar sorduğunda niye bunlarla ilgili bir video yapmayayım dedim. Ve video serileri yeni bir bölüm açmış olduk aslında. Beyin Fırtınası bölümümüz vardı. Çok güzel gidiyor orada. Soru cevap bölümümüz var. Çocuklar için masallar bölümü açıldı. Ve şimdi de işaretler ve semboller bölümü. Çok heyecan vericidir bu bölüm. Bu ilk bölümü. Bunları böyle 10'ar dakikalık kısa seriler halinde yapmayı düşünüyorum. Yani görsel olarak algıladığımız, okuduğumuz, izlediğimiz her şeyi bu bölümün içinde anlamaya çalışacağız. Semboller, metaforlar, alegoriler, arketipler ve subliminal algılar. Bütün bunları işleyeceğiz. Bütün bunları anlamaya çalışacağız. Bunların hepsi gizli olanı saklar. Bu sembollerin altındaki gizli anlamları araştıracağız ve tabii ki ne yapacağız? Sorular soracağız sıklıkla. Kadim semboller, okült işaretler yani gizlicilik, saklı bilgilerin izini süreceğiz aslında. Filmlerin, kitapların, görsel sanatların her dalını işleyebiliriz burada. Çok özgür bir video serileri olacak. Sık sık mitlere başvuracağız. Dünyayı sözler ve kanunlar değil, işaretler ve semboller yönetir demiş. Kim demiş? Confucius demiş. Çok da doğru demiş. Algıları yönetmenin temel kurallarından biri bilinçaltılarımızla fiziki dünya arasında kurulan görsel bağlardan oluşur. Tabii bir de kolektif bilinç dışı diye bir şey var. Bu aslında atalarımızdan miras aldığımız bir şey. İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung'ın analitik psikoloji diye tanımladığı bir kavram. Psikanalizin kurucusu Freud'un yanında çalışmış. Daha sonra kendi analitik psikolojik kuramını geliştirmiştir. Freud'un aksine bireysel değil, kolektif bir bilinç dışının varlığını savunmuştur Carl Jung. Kolektif bilinç dışı yani insan oğlunun ortak düşünce havuzu. Zihinde beden gibi evrimle şekillenir der. Yani geçmişimize zihinlerimiz aracılığıyla bağlantılıyız der. Bu bağlantı sadece kendi geçmişimiz ve kendi tecrübelerimizin değil, bütün insanlığın deneyimlerinin bağlantısıdır aslında. Yani tüm insanlık tarihinin deneyimleri bir şekilde kolektif bilinç dışımızın içinde vardır der Carl Jung. Genetik hafızada denilir buna. Bu kavramın temelinde ortak anılarımız yatar. Yani farklı kültürlerde yaşamış, farklı deneyimleri tecrübe etmiş insanların verdikleri aynı tepkiler bu kolektif bilinç dışı kavramıyla açıklanır. Mesela Jung'a göre insanlar çoğu zaman benzer rüyalar görürler. Gerçekten de benzer rüyalar görürüz. Bu arada bu rüya konusuna da gireceğiz sonra Beyin Fırtınası bölümünde. Biliyorum ankette birinci çıkmıştı. Mesela hepimiz rüyamızda düştüğümüzü görürüz. Yüksek bir yerden düşeriz. Gökyüzündeyizdir ve sürekli düşüyoruzdur. Ve aslında yere çarpmadan da uyanırız. Kendimize geliriz. Bu çok enteresan. Yani birbirlerini tanımayan insanlar nasıl bu aynı rüyayı görebiliyorlar? Peki o zaman bu acaba yeryüzüne atılan insanın temsili olabilir mi? Yani bu bir arketip olabilir mi? Arketip konusuna da geleceğiz birazdan. Arketip kavramını yaratan da Carl Jung'tur. Arketipler en uç kültürler arasında bile olan ortak evrensel imgeler. Kendimizi düşerken görmek, yüksek bir yerden düştüğümüzü görmek bizlere acaba kadim geçmişimizin sırları hakkında bilgiler mi veriyor? Veya daha insan doğmadan, insan yaratılmadan bu düşme rüyası bize ana kaynağı gösteriyor olabilir mi? İşaret ediyor olabilir mi? Düşmek, fırlatılmak, atılmak, kovulmak. Bu rüya konusunda işleyeceğiz bunların hepsini. Çok heyecan verici gerçekten. Mesela sadece rüyalarda da değil. Mitlerimiz, geleneklerimiz, masallarımız, destanlarımız hepsi bir şekilde birbirleriyle benzerdir. Yani bu bahsedilen kuram, bu bilinç, kolektif bilinç dışı
kavramı gerçekten araştırılmaya çok değer. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Sonra belki başka bir bölüm açtığımızda, kuramlar diye mesela bir bölüm açtığımızda bunların üzerine de tartışıp konuşabiliriz tabii ki. Mesela İran mitlerindeki Şahmeran'la Yunan mitindeki Medusa birçok açıdan benzer. İkisi de iki mitolojik figür de aslında üstü insan, altı yılan olarak sembolize edilir. Sonra bu büyük tufan olayından bahsetmiştik soru cevap videosunda. Bütün mitlerde, hatta daha dinler bile yokken bu tufan olayı bütün kültürlerde, bütün mitlerde çok fazla benzer özellik gösterir. Bunu da aslında Jung kolektif bilinç dışımızın bir parçası olarak tanımlar. Sonra İskandinav mitolojisiyle tek tanrılı dinler arasında da benzerlikler vardır. İskandinav mitolojisinde Ragnarok, yani kıyamet denilen zaman geldiğinde köprünün bekçisi borusunu üfleyerek kıyametin geldiğini haber verir. Aynı şekilde İslam dininde de İsrafil kıyametin geldiğini sur denilen boruya üfleyerek haber verecektir. Hristiyanlıkta 7 melek 7 borazan çalarak kıyametin 7 aşamasını tanımlamış olur. Bu 7 rakamı da sembol olarak çok ilginçtir. Bunu da bu video serisi altında ileride işleyelim. Heyecan vericidir bu konuda. Yani bu kıyamet anlatımları birbirinden farklı zamanlarda, farklı kültürlerde yaşamış bu medeniyetler, iletişim yok, etkileşim yok. Böylesi bir tesadüf mümkün müdür? Gerçekten bu konu da araştırılmayı hak eden konulardan biri. Gelelim Ouroboros'a. Ama önce terimleri birbirine karıştırmadan kısa bir şekilde bir üzerinden geçelim istiyorum. Çünkü çok yakın anlamlar içeriyor hepsi ve kafamız karışabilir. Sembol, metafor, alegori, arketip ve subliminal algılar. Bunları anladığımızda aslında görsel yolla okuduğumuz, izlediğimiz, hatta baktığımız her şeyi üçüncü bir göz olarak altlarındaki gerçek anlatılarını sorgulayacağız. Evet, sembol. Sembolizm belirli fikirlerin, anlatılmak istenen asıl şeyin anlamların nesnelere ve kavramlara yüklenmesi anlamına geliyor. Bu anlamda nesnenin orijinal anlamından çok farklı bir anlam taşımış oluyor. Örneğin beyaz güvercin ve ağzında taşıdığı zeytin dalı tek başına baktığın zaman uçup gitmekte olan, ağzında bir zeytin dalı alıp uçan bir güvercindir. Ama neyi sembolize eder? Barışı sembolize eder. Bu da bize Nuh tufanından ulaşan bir kolektif bilinç dışıdır aslında. Günlerce süren yağmurlardan ve fırtınadan sonra Nuh tufanının bitip bitmediğini veya bir kara parçası olup olmadığını anlamak için gemisinin içindeki bir güvercini yollar ve güvercin döndüğü zaman ağzında bir zeytin dalıyla döner. Bu aslında şunu sembolize eder. Tanrı'nın gazabı bitmiştir ve kullarını affetmiştir. Bir barış sağlanmıştır artık. Barışın simgesi olmuştur bu yüzden. Ağzında zeytin dalı taşıyan beyaz güvercin. Ama mesela sembol her zaman aynı anlamında da kalmaz. Mesela svastika örneği vardır. Gamalı haç bilirsiniz. Biz bunu bugünden şu an içinde bulunduğumuz zamanda gördüğümüz zaman ne algılıyoruz? Diktatörlüğü sembolize ediyor. Evet. Ama aslında Hitler öncesi anlamı neydi biliyor musunuz? İyi bir insan olmak, mutlu bir hayat sürmek, sağlıklı olmak. Pozitif bir duyguyu simgeleyen bu imge sonrasından negatif bir durumu sembolize eder hale geliyor. Demek ki semboller zaman içinde başka anlamlar ve hatta zıt, tamamıyla bir önceki anlattığı anlamından zıt bir anlama dönüşebiliyor. İleride, gelecekte bir siyasi partinin bayrağında veya logosunda ağzında zeytin dalı olan beyaz bir güvercin motifini yerleştirdiğini düşünün ve bu siyasi erk insanlara zulmetmeye başlıyor. O zaman aslında barış olarak simgelediğimiz beyaz güvercin bizim için savaşı sembolize ediyor haline gelebilir. Aslında bütün bu kavramları Matrix filmi serisi üzerinden anlatalım. Çünkü içinde çok sembollerin, metaforların, arketiplerin, alegorilerin bulunduğu bir filmdir Matrix filmi. Yani daha kolay kavramamızı sağlayacaktır. Mesela Matrix'in ilk filminde daha başında Neo odasında uyanır, kapısı çalar ve kapıyı açar. Kapıyı açtığı zaman kapı numarası 101'dir. Aslında orijinalinde, gerçek halinde bir kapı numarasıdır, 101'dir. Ama bunun sembolize ettiği
ettiği şey George Orwell'un 1984 romanındaki 101 nolu hücredir. Kitabı okuyanlar bilir, 101 nolu odada sistemin polisleri hücrenin içindeki insanlara kendi korkularıyla yüzleştirerek onlara işkence eder, acı çektirirler. Burada aslında sembolün somut anlatısı soyut metaforu da yaratıyor. Yani Neo aslında kendi yaşamına hapsolmuştur. Acı çekiyordur. Kurtulmak istediği kabusu aslında hayatıdır. Okuduğumuz şeylerde veya izlediğimiz şeylerdeki bu sembolleri anlamak çok önemli gerçekten. Mesela şu an burada bir sembolize bir anlatım var. Işığın orada bir şey görüyor musunuz? Bakın bakalım. Biraz daha yakın bakın. Evet. 71. Orada öylece duruyor. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Ama sembolize ettiği şey ne biliyor musunuz? Bu videonun, bu kanalın içindeki 71. video olduğunu sembolize eder. Metaforlarla, sembollerle anlatılan şey budur. Kastedilen şey budur. Mesela buradaki kitapları ben bilerek ve isteyerek koydum. Bunun aslında sembolize ettiği şey işlediğimiz veya işleyeceğimiz, ileride işleyeceğimiz konuların tarzlarını aslında sembolize eder. Mesela soru cevap videosunda en önde buralarda duran bir kitap vardı. Belki yakalayanlar olmuştur. Neydi o kitap? Transhümanizmle ilgili bir kitaptı. Ve bir sonraki Beyin Fırtınası videosunda bizi ne bekliyor? Yapay zeka ve transhümanizm. O kitabı oraya bilerek konuldu. İşte bunları okumaktan, bunları anlamaktan bahsediyorum. Bunları gördüğümüz zaman çevremize veya baktığımız şeylere aslında at gözlüklerimizden kurtulmuş olmaktan bahsediyorum. Daha geniş açılarla bakmaya başlıyoruz. Üstelik video kanalı konulduğunda daha anketi henüz yapmamıştım. Ama sanki transhümanizmi seçmek ister gibi bir niyetim vardı. Yine aslında Matrix'ten bir örnek vereyim. Neo, kahinin evine gider. Mutfak sahnesini hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Mutfağın içine girdiğinde kahin daha arkasını dönmemiştir ve şunu der. Vazo için özür dilemene gerek yok gibi bir şey der ve o anda Neo döndüğü zaman aslında vazoyu ne demek istediğini anlamaz ve vazo yere düşüp kırılır. Ve sonrasında kahin der ki, peki ben sana bu vazoyu için özür dilemene gerek yok demeseydim sen yine de o vazoyu düşürüp kıracak mıydın? Hayatta ilginç, birbirleriyle bağlantılı enerjisel frekanslar olduğunu düşünüyorum. Bu rüyalar konusunda dejavuyu da işleyelim. Konumuza dönelim. Mesela sembole bir de kitabımdan örnek vereyim. İyice pekişsin. Sabri aslında bedeni içinde yaşadığını düşündüğü bir varlık olduğunu zanneder ve ona canavar der. Bu aslında Sabri'nin şiddete meyilli olduğunu temsil eder. Bütün hikaye boyunca Sabri canavarıyla mücadele eder. Bu aslında kendi karanlık ve kötü yönüyle olan mücadelesidir. Canavar bunu sembolize eder. Gelelim alegoriye. Bütünün temsil ettiği şeydir alegori. Yani bütün bir metafordur, bir semboldür. Mesela yine Orwell'ın Hayvan Çiftliği romanından bahsedelim. Bir çiftlikteki hayvanların iktidar mücadelesi, domuzların düzeni ele geçirmesi ve daha sonra işte kötüye kullanmaları aslında kurdukları düzenin yolunda gitmemesi. Roman aslında Rusya'daki komünist devrimin başarısızlığının alegorisini anlatır. Matrix filmi ise Platon'un mağarası alegorisini yapar. Platon'un devlet eserinde anlattığı mağara. Bir mağarada doğduğunuzu ve etrafınızdaki bütün insanlarla o mağarada zincirlenmiş bir şekilde hayatınızı devam ettirdiğinizi düşünün diye söyler. O mağarada yaşadığınızı hayal edin der. Fakat bir gün zincirlerinizi kırdınız ve mağaranın dışına çıktınız. Gerçek dünyayı tanıma fırsatı yakaladınız. Daha önce size gösterilen her şeyin bir yanılsamadan, bir illüzyondan ibaret olduğunu anladınız. Medya tarafından, sistem tarafından bize verilen imgelerin, öğretilen
bilgilerin aslında boş ve değersiz olduğunun farkına varacaksınız. Ve bununla yetinmeyip mağarada kalan diğer insanları da kurtarmaya gittiğinizi düşünün. Çünkü yalnız kalmak istemeyeceksinizdir. Matrix'ten, yani mağarasından kurtulan Neo gerçeği görmeye başlar ve diğer insanları da buradan kurtarmaya çalışır. Mesela Carl Jung'un sevdiğim bir lafı vardı. Bir insan aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Aslında bu sözüyle de mağara alegorisi yapmış olur. Bu sözü de çok severim. Birinci kıyamet ve ikinci kıyamet bu hikayede bir sistem, bir düzen alegorisi yapar. Kitapta sürekli bahsedilen babalar neyse evlatlar da odur sözü aslında sadece Sabri'nin babasından taşıdığı karanlık tarafını temsil etmez. Geçmişte kurulan sistemin bir virüs gibi geleceğe de bulaştığını temsil eder. Yani geçmişimiz neyse geleceğimiz de odur. Ve geldik arketiplere, ana örneklemeler, kalıplar, şablonlar, orijinalin kopyası anlamını taşır. Evrensel olan bilgilerdir ve bütün kültürlerde ve dinlerde görülür. Kolektif bilincimiz. Bu da bir genetik hafızamızdır aynı zamanda. Matrix filminde Neo, İsa arketipidir. Ölür, dirilir, seçilmiş kişidir, kurtarıcıdır. Mesih'tir. Başka örnek verecek olursak Yüzüklerin Efendisi kitabındaki ve filmindeki Gandalf karakteri yaşlı bilge adam arketipidir. Aksakallı dede deriz bizim kültürümüzde. Peygamber arketipidir aynı zamanda. Yol göstericidir, mesajcıdır, doğaüstü güçler verilmiştir. Ve gelelim subliminal algıya. Bizim onu algılamamızı bile beklemezler. Direkt izinsiz olarak ve hatta haberimiz bile olmadan bilincimizin içine girerler. Beynimizin içine yüklenirler. Kişide farkındalık düzeyine çıkmadan etki eder. Farkına varmasak da sinir sistemimiz üzerinde etkili olabilirler. Yani bu mesajları aslında gözümüz görmüyor, kulağımız duymuyor ama bir şekilde bilincimizin içine giriyor. Beynimiz bize belli etmeden kayıt altına alıyor. 50'li yıllarda Amerika'da bir sinema salonunda filmi izleyenlere 3000'de 1 hızında bazı yazılar göstertiliyor. Acıktın mı? Patlamış mısır ye. Ve sonrasında bu deneyi inceleyenler o sinema salonundaki patlamış mısır tüketiminin %60-%65 oranında yükseldiğini fark ediyorlar. Ürünü alanlar acıktın mı, patlamış mısır ye mesajını bilinçli olarak algılamadıkları için kendilerini o ürünü almaya iten etkenden de habersizdirler. Matrix'in ikinci filminin daha başında Smith'in kullandığı arabanın plakası IS-5416'dır. İncil'deki Isaiah 54:16'ya referans verir. Mesajı budur. Ben kömürden ateş yapan, kendi amaçları için silah yapan demirciyi yarattım. Ayrıca her şeyi yok etmesi için yağmacıyı yarattım. İkinci filmin devamında bu otobandaki aksiyon sahnesinde Trinity'nin kullandığı arabanın plakası nedir? DA 203. Bu da yine İncil'den Daniel 2:03. Canımı sıkan bir rüya gördüm ve ne anlama geldiğini bilmek istiyorum. Bunlar tabii ki arabalar hızlı gittiği için veya gözümüzle algılayabildiğimiz şeyler değildir. Ama bir şekilde bilincimize kazınırlar. Sembol, metafor, alegori, arketip, subliminal algılar. Bütün bunlar, bu kavramlar aslında alt anlamlarını yaratır. Giriş videosu olduğu için bunları anlatmak istedim. Aslında videolar bu kadar uzun olmayacak. Sadece konunun sembolünü anlatacağız. 10'ar dakikalık videolar demiştim. 10'ar dakikalık videolar yapacağız. İleriki videolarda kafamız karıştığı zaman da bu ilk bölümün, bu giriş bölümüne, aslında uzun giriş bölümüne bakarak kafa karışıklığımızı da giderebiliriz. Bu dursun burada. Şimdi gelelim bu konunun sembolüne. Yani başında da söylediğimiz Ouroboros. Şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Niye yapıyorum bunu? Niye bu konseptler? Bunu yapmayı seçtim. Yani bir şekilde sesli düşünüyorum bu sayede. Birlikte konuşuyoruz, birlikte tartışıyoruz. Düşünmeyi de, sorgulamayı da unutmamamız gerekiyor. Kanalın izlenme oranları artınca YouTube önüme bir seçenek çıkardı. Üyelik seçeneği ve benden üyelerin ayrıcalıklarını belirlememi istedi. Ama Günce beni bu konuda uyardı. Teşekkür ediyorum sana Günce. Bunu
buradan da söylemek istedim. Üyelik demek ayrıştırma demek, evet. Ve bu kanalda hiçbir zaman üyelik seçeneği olmayacak. Üyelik seçeneğini de kaldırdım. Yani kimse ayrıcalıklı bir konumda bulunmayacak. Hepimiz burada eşit, özgür bir şekilde tartışacağız, kafa patlatacağız, düşüneceğiz ve daha çok soru soracağız. Burası bir bilgi kanalı gibi de değil, böyle de düşünmeyelim. Yani aslında araştırma kanalı, merak etme kanalı, soru sormamıza yardımcı olur diye düşünüyorum. Belki de bu kanal uzak gelecekteki oğluma bıraktığım babasıdır. En güzel miras ona benden sonra babasının düşünce yapısını sürekli hatırlayacak olmasıdır. Yani oğlumun uzak geleceğinin şimdisinin içinde yanında olmaya devam edeceğim.